Merhabalar sevgili Başak ve yükselen burcu Başak, Ay ve Stellium Başaklar'da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Başak Burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili Başak Burcu. Son kez kartlarımı karıştırdım ve aralardan alıyorum arkadaşlar. Ses beşlisi, kader çarkı. Sevgili Başak Burcu, geçtiğimiz beşli vadeler öncesinde, daha çok 5 gün öncesinde gerçekten böyle dürüst olmayan insanlarla, dürüst olmayan rakiplerle mücadele vermiş olabilirsin. Söz mücadeleleri olmuş olabilir. Fakat burayla ilgili bir barış imzalayacaksın. Yani özellikle sözel olarak, iletişimsel konularda seni üzen, seni yeren, seni yerin altına sokmak isteyen enerjilerle ilgili bir barış imzalanacak diyebilirim. Fakat ben hani bütününü görmek istiyorum açıkçası. Aslan adam. Şöyle bir bakalım. Yani etrafında o kadar çok dürüst olmayan insanlar var ki hani böyle sanki sana çok yakınmış gibi ya da sanki senin iyiliğine çalışıyormuş gibi gözüken ama aslında senden beslenen kişilerin varlığından bahsediyor. Sevgili Başak Burcu, bunlara birazcık dikkat etmen gerekiyor açıkçası. Bakalım, yani su etkisi çok baskın gösterdi, baskın bir şekilde geldi. Balık, akrep, yengeç burçları özellikle arkadaşlar. Tabii hani burç söylerken şunlara dikkat etmek lazım. Yani etrafımızda bir tane akrep yok, bir tane yengeç yok. Yengeç vardır dostundur, yengeç vardır düşmanındır. Akrep vardır dostundur, akrep vardır düşmanındır gibi. Ama benim gördüğüm su enerjisi çok daha baskın. Daha çok hani böyle seni duygusal olarak manipüle eden ya da sana çok yakınmış gibi gözüken, dostunmuş gibi davranan ama senin üstünden geçinen ya da çok fazla senin iyiliğini gözüküyormuş gibi, iyiliğini düşünüyormuş gibi konuşamadı. İyiliğini düşünüyormuş gibi gözüküp de aslında iyiliğini düşünmeyen kişilerin varlığından bahsediyor açıkçası sevgili Başak Burcu. Kartların tamamını açalım. Ermiş kartı senin kartında geldi. Bu şekilde yorumlarımızı yapalım. Duygu ası. Ya senin burada maneviyatın o kadar çok yükselecek ki kendine çok bak. Bu çok güzel. Yani bu asıl konu ne biliyor musunuz? Hani bu arkandan dönen işleri, hani benim işlerim neden ters gidiyor? İşlerim neden askıya alınıyor? Mesela bu önümüzdeki ilk 5 gün bir şeyler ertelenebilir. Halin yok, halsizsin, yorgunsun, bir şeyleri böyle tam olarak istediğin gibi yapamıyorsun. Ters giden durumlar var, ters giden işler var, yanlış yürütülen bir sistem var. Bak, bu önümüzdeki 5 günlük süreç birazcık dikkat etmende fayda var. Yanlış zamanlama, yanlış tercih, yanlış adımdan dolayı bir fırsatı kaçırabilirsin. Ya da yapmış olduğun işte yeteri kadar bir verim alamayabilirsin. Çünkü zaten yine geçtiğimiz 5 gün, 5 haftalık süre içerisinde kendini o kadar değersiz hissetmişsin ki acaba ben yetersiz miyim? Acaba ben, bak, hem aşk hayatın içinde geçerli hem kariyer hayatın içinde geçerli. Hani o kadar çalışıyorum, çabalıyorum, işte başarılara imza atıyorum ama bir şeyler tam olarak istediğim gibi gitmiyor. İstediğim kazancı elde edemiyorum. Pinti müşteriler, sözel olarak seni sıkıştıran pek çok kişi, iletişimsel olarak, sözel olarak seni manipüle eden pek çok insanın varlığından bahsediyor. Kendini değersiz, yetersiz, işe yaramaz hissetmiş bile olabilirsin sevgili Başak Burcu. Bu 5 günlük süreye birazcık dikkat et. Bir şeyler böyle çok aksayabilir. Yanlış düzenlenen iş planı içinde olabilirsin. O yüzden adımlarını çok iyi at. Yani doğru zamanlamaya çok özen göster. Gerçekten sağlam ve istikrarlı adımlar atmak çok önemli. Duygusal olarak da çok çalkantılı gördüm ben seni açıkçası. Ama bir taraftan da ilhamlar gelecek. İlhamlar gelecek. Hani şeydir, bak, ermiş kartı, o içindeki ermişi keşfedeceksin. Kaynağa bağlanacaksın. Birazcık yalnız olmaya. Ya, o kadar böyle minnoş aktı ki, su enerjisi çok aktı Başaklarda arkadaşlar. Birazcık yalnız kalmaya, izole olmaya çok ihtiyacım var. Hani kartların tamamını açtığımda tek tek yine anlatacağım. Yalnız kalmaya, içe çekilmeye, izole olmaya, kendini dinlemeye çok ihtiyacım var Başak Burcu. Kafan çok karışık. Aşk hayatınla ilgili de karışık. Kariyer hayatınla ilgili de karışık açıkçası. Bakalım hani ne olacak diyelim, nedir diyelim. Şimdi burayla ilgili özellikle bu seninle uğraşanlar, dürüst olmayan rakiplerin, düşmanların, pinti müşteriler gibi. Bunlarla ilgili sen bir şeylerin perde arkasında olanı öğreneceksin. Yani pek çoğunuz gerçekten size hizmet etmeyen, yani aslında seni kolluyormuş gibi ya da sana destek oluyormuş gibi gözüken insanlarla iş yapıyorsan eğer Başak Burcu, ki öyle gözüküyor. Ya ben aslında ne kadar böyle pasif insanlarla çalışıyorum. Hani ya şöyle bir şey, sen daha çok fazla emek veriyorsun gibi. En çok çalışan sensin gibi. Diğerleri bir şeyler yapıyor ama yaptıklarının fazlasını senden daha çok alıyorlar gibi bir etki var. Arkadaşlar, İşte
İşte burada diyor ki arka planda olanları göreceksin. Ve sen burada bir tehlikeden kurtulacaksın. Bir riskten kurtulacaksın. Yani hissel olarak da sana bir şeyler gelecek. Seninle geri plana atıyor. Ya şöyle düşün, kendi işini yapıyorsun örneğin. İşte çalışma arkadaşların var. Bilmiyorum, çok ne kadar pasif olduklarını göreceksin mesela. Ne kadar yüzeysel olduklarını göreceksin. İşte iş yaptığın kişiler, rakiplerin, pek çok konu arkadaşlar. Herkes kendi durumuna göre alsın. Çalışma arkadaşların aynı şekilde. Etrafındakilerin ne kadar pasif olduğunu ve seni ne kadar aşağıya çektiğini anlayacaksın. Çünkü burada sende o kadar yüksek bir potansiyel var ki bazınız gerçekten hani yaptığınız işe çok uzman olabilirsiniz ama buna rağmen sanki yaptığınız iş gözükmüyor, istediğiniz şeyi alamıyorsunuz gibi, ne olursa olsun destekleniyorsun. Sadece böyle kişilere dikkat etmende fayda var. Yani bunun dışında yani uyarı olarak sadece bunu verdi. Dinlenmeye ihtiyacım var sevgili Başak Burcu. Bunun dışında çok ama çok başarılısın. Çok ama çok şanslısın diyebilirim. Kartları açalım ve bakalım ne gelecek diyelim. Duygu onlusu. Gül altılısı. Yani bak, başarı kaçınılmaz sevgili Başak Burcu. Gül beşlisi. Ama bak yani bu önümüzdeki 5 günlük süreye birazcık dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten hani ya örneğin şöyle bir şey söyleyeyim. Bir işe başlamak istersin, eksik evrakların olabilir, belgelerin eksik olabilir ya da işte yanlış gün seçmişsindir, yanlış bir sistem seçmişsindir. Bunlara karşı dikkat et. Burada diyor ki hani bir şey yapacaksın, bir başarı elde edeceksin ama ilk 5 gün birazcık riskli gibi. Eğer dikkatli olursan, eğer tedbirli olursan buradan gerçekten güçlü bir başarıyla çıkabilirsin. Bunlar uyarı olaraktı. Bunun dışında kendini gerçekten yetersiz hissediyorsun, dışarıda kalmış gibi hissediyorsun, değersiz hissediyorsun. Yani onca çalışmama rağmen ben niye kaybediyorum? Ya da işte hayattan keyif almaya çalışırken tam olarak istediğim keyfi alamıyorum da dediğim bir durum var. Bu senden kaynaklı değil. Başkalarının enerjilerinden kaynaklı ve etrafındaki pasif kişilerden, durumlardan, olaylardan kaynaklı. Bunlar düzelecek. Günün sonunda başarıya ulaşacaksın ve gizli planda kalan pek çok şeyi açığa çıkartacaksın. Yani çok fazla dürüst olmayan insanlar da var etrafında ama ne olursa olsun sen burada kariyerle ilgili bir başarı elde ediyorsun. İstediğin bir şeyi gerçekleştirebilirsin. Kariyerinle ilgili bir hayalin gerçekleşebilir. Ama bir taraftan içinde bir huzursuzluk var, bir endişe var, bir kaygı var. Bir süre işe ara vermek isteyebilirsin, dinlenmek isteyebilirsin. Çünkü çok yorgun gördüm açıkçası. Ne olursa olsun, bak ne olursa olsun iletişim yeteneğin çok yüksek. Aktifsin, konuşma yeteneğin çok yüksek, hitap şeklin çok yüksek. Burada bir terfi, bir yöneticilik, bir üst noktaya geçmek, yeni bir şeyler kurma noktasında başarılı olacaksın. Yepyeni bir şeyler kuracaksın. Fakat çalışma hayatınla ilgili yani özellikle kendi işini yapıyorsan Başak Burcu ya da kendi işini kurmak istiyorsan çalıştığın insanlara çok dikkat et. İş sistemine çok dikkat et. Bir de şöyle bir durum var. Sanki böyle bir şeyler tam olacakken olmuyor gibi. Tam bir şeyler gerçekleşecek, gerçekleşmiyor gibi. Ertelenmeler, bir şeylerin aksaması, geri planda kalması. İşte sen bunları tek tek öğreneceksin sevgili Başak Burcu. Hani işlerin neden erteleniyor, neden aksıyor, neden terslikler oluyor, bunları göreceksin ve arkandan dönen oyunlar da var. Bunları da fark edeceksin. Günün sonunda sen kesinlikle başarılısın. Yani kafanı karıştıran konular olsa da, diğer söylediğim etkiler olsa da günün sonunda başarılısın. Gayet güzel enerjiler senin için aktı sevgili Başak Burcu. Ama burada bazı yanılsamalar da var arkadaşlar. Hani böyle laf cambazları olur ya, onlar da var. Aşk hayatın için ise bu 10 günlük süre içerisinde çok böyle tatlı bir şey söyleyemeyeceğim. Bak, aşk hayatınla ilgili de sanki böyle birileriniz hediye alacaksınız. Bir armağan alacaksınız. Bir teklif gelecek. Hayatınıza gelecek olan çok güzel, çok güçlü ve yeni bir enerji var. Fakat şu an bekleme modunda, erteleme modunda ve burada aile temaları aktı. Ya senin ya da karşı tarafın, hayatına girecek olan partnerin, özellikle yalnız olanlar için söylüyorum burayı, ailesinden kaynaklı ya da senin ailenden kaynaklı sıkıntılardan dolayı bu kişi hayatına giremiyor olabilir ve siz bir başlangıç gerçekleştiremiyor olabilirsiniz. Fakat 10. ayda bir şeyler çok daha netleşecek. Ama aşk hayatınla ilgili bu 10 günlük süre içerisinde çok böyle net bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü aşk hayatınla ilgili de bir şeyler çok karışık. Yanlış anlaşılmalar var, yanlış gözlemler var, araya giren başka enerjiler, başka kişiler var. Ne yapman gerekiyor? Sakin kalman gerekiyor.
Gerçekten kontrollü olman gerekiyor. Sevgi merkezinde kalman gerekiyor. Hem aşk içinde hem kariyer içinde. Sevgi merkezinde kalman gerekiyor. Ne olursa olsun hani bak şu olmadı hadi onu silip atayım deme diyor. Aşk hayatın içinde geçerli, kariyer hayatın içinde geçerli. Gerçekten anlayışla devam ediyor. Çünkü burada sulak sulak oldu arkadaşlar. Gerçekten su akacak ve yolunu bulacak. Çünkü burada kariyerin olsun, aşk hayatın olsun her şey zaten kadersel. Ve burada seni bekleyen büyük bir şans var. Büyük bir nasip var. Yani orada emeklerinin karşılığı boşa çıkmayacak. Ama ben burada ne gördüm biliyor musun? Bak duygu üçlüsü, kutlamalar, etkinlikler, hayatına yeni insan, aşıklar, hayatına yeni insanların dahil olması. Burada arkadaşlar özellikle yalnız olanlar gerçekten çok güçlü bir aşkın içerisine girebilirsiniz. Fakat bu 10 günlük süre içerisinde olacak bir şey değil. Daha çok 10. ayı verdi ve 6 haftalık süreyi verdi. Hani burada gelecek olan bir şey var, yalnızlar için söylüyorum. Ama ertelenen durumlar var. Bu da yine aileyle alakalı konular olabilir. Ya senin ailende sıkıntı ya onun ailesinde sıkıntı. Bir şeyler hep böyle aksıyor. Sana gelmesi gereken enerjiler bir türlü gelemiyor gibi. Ama bu durum düzelecek. Düzelecek. 10. ay, 3 haftalık süreç, 6 haftalık süreç. Aşk, çevre, kariyer. Ne olursa olsun zaten başarılısın sevgili Başak Burcu. Ama hani bu böyle eksik bir parçam var sanki ya. Eksik bir parçam var sanki. Bunu da fark edeceksin. Peki bakalım. Yani asla böyle sert enerjilerde olma, silip atma, yargılama. Yani bu enerjilerden uzak dur. Saf sevgi merkezinde kalmaya devam et. Çünkü burada sana doğrudan gelen bir tehlike yok. Sadece sanki böyle senden çok daha düşük potansiyel yani potansiyeli senden çok daha düşük kişiler varmış gibi etrafında. Ama orası düzelecek. Gerçekten bir yükseliş var arkadaşlar. Bakalım ne gelecek diyelim. Başarı meleği. Başarı, hedeflere ulaşma ve odaklan. Bak ne kadar yorgun olursan ol, ne kadar aksaklık olursa olsun sen bir başarıya imza atıyorsun. Ve hedeflere ulaşıyorsun. Tutturamadığın kotan varsa ona ulaşacaksın Başak Burcu. Ve şifa eli. İyileşme, yenilenme ve sağlık diyor. Kendinle ilgili de yeni adımlar atabilirsin. Çok daha farklı beslenme biçimine geçiş yapabilirsin. İçsel güç, kendine güven, içsel güç ve öz saygı diyor sevgili Başak Burcu. Bakalım arketip mesajından ne gelecek diyelim. Arketipten senin için gelecek olan mesajlar nelerdir sevgili Başak Burcu? Ve merhametli. Olumlu nitelikler nedir dediğimde göz ardı etmeyi yeğleyeceğiniz kişilere yardım etme kapasitenizi geliştir. Ay çok tatlı. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musun? Öncelikle bak burada hislerine gerçekten güven. Örneğin hayatına dahil olacak biri var. Bu iş hayatın içinde olabilir, aşk hayatının içinde olabilir. Hani şöyle bir şey vardır ya, işte birileri birini gördüğünde der ki, şunun tipine bak, işte şunun fiziğine bak, işte şunun durumuna bak, şunun bilmem neyine bak falan filan ötekileştirir ya. Ama sen orada, o kişide ya da o durumda, o olayda kimsenin göremediği şeyleri görebilirsin. Bilirsin ki sen oraya elini attığında oradan çok büyük hazine çıkacak gibi. Yani şey gibi düşün. Ben hep okulla ilgili örnek çok veriyorum biliyorsunuz. Yani bir sınıftasın. Çok böyle pasif, geri planda duran, sessiz, sakin biri var. Ama aslında çok yetenekli. Yani ne bileyim işte çocukluğu, ya o dönem çok kötü geçiyordur, ailesinde sıkıntı vardır gibi anlatabiliyor muyum? Sen ondaki o cevheri keşfediyorsun gibi düşün. Yani bir durum, bir olay, bir kişi neyse onu görebileceksin. Yani o potansiyeli görebileceksin diyor. Sen aslında kendi nimetini de ortaya çıkartacaksın ve başkasında olan nimeti de ortaya çıkartacaksın. Farklı bakabilmek, farklı görebilmek sevgili Başak Burcu. Ve gölge nitelik nedir dediğimde sunduğunuz yardımın görülüp takdir edilmesi için zorlar. Bunu yapmaman gerekiyor dedi. Ve öldüren cazibe, olumlu nitelikler, erotik dişil enerjiyi vurgular, bağımlılığınız reddedildiği zaman kalbinizi açar. Peki gölge taraf nedir dediğimde, şehvetin uygunsuz kullanımı ve paraya bağımlılık, buna dikkat etmen gerekiyor sevgili Başak Burcu. Ve avukat arkadaşlar, olumlu nitelikler, olumlu nitelik, avukat kartının olumlu niteliği. Şefkati eyleme dökmeniz için ilham verir. Şefkati, bakın burada şefkat enerjisi, su enerjisi çok aktı. Şefkati eyleme dökmeniz için ilham verir. Gölge taraf nedir dediğimde, olumsuz davaları benimseme veya kendini kişisel kazanç sağlayan davalara adama. Bunu yapma diyor sevgili Başak Burcu. Bak burada ne vardı merhametli kartında?
göz ardı etmeyi yeğlediğiniz kişilere yardım etme kapasitenizi geliştirir. O kadar tatlı mesajlar verdi ki. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.